Anne Tuğba nerede? Annenle mi gideceğim? Dur. Bismillah. Kızım niye deviriyorsun? Duramadı ayakları. Ben Merve Arslan, Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Yıldırım Evci Köyü Aluç Mahallesi'nde yaşıyorum. Küçüklükten beri hayvancılık yapıyoruz. Küçüklükten beri hayvanların içindeyim. Bu işi severek yapıyorum. Hayvanları seviyorum, onlarla iç içe olmayı seviyorum, doğayı seviyorum. Yani ben bu iş için doğmuşum. Bu işi yapmayı seviyorum. Başka iş, şehirde yaşayamam ben, başka iş yapamam. Şehir hayatında sabah gidiyorlar işe, bir bakmışsın akşam olmuş geliyorlar. Hayatın tadını çıkaramıyorlar. Köyde hayat, insanın ömrü uzar diyorlar ya. Aslında köylüler yavaş yaşadığı için, hayatın tadını çıkara çıkara yaşadığı için çok yaşamış gibi geliyorlar. Aslında şehir hayatıyla aynı. Şehirde her şeye ulaşabiliyorsun ama tadı yok şehrin. Bence öyle. Yaramazlık yapma.
Güneş gel kızım. Güneş. Kızım içsene. Utandın mı? Niye içmiyor bugün? Gel kızım. Gel. Kardeş. Gel Asya. Gel. Gel annem gel. Çık hadi dışarı. Çık dışarı. Buraya. Hadi. Hadi. Gel annem gel. Gel buraya yaramaz. Gel. Gittiler. Lan ıştırayım. Oh. İşte bak kızım içsene. O an diyeceğim. Şu anda 75 tane hayvanımız var. Karışık. İnek de var, dana da var, kurbanlık da var, düve de var, buzağlar var. Hepsi toplam 75 tane. 12 tane keçi var. Tavuklar, ördekler, gazlar derken böyle gidiyor. Bazılarının hepsinin de ismi var. Mesela Hayri, Ekin, Gülşah, Asi, Nazar, Bıdık, Keklik, Gözde, Esme böyle devam edip gidiyor. En zor gelen kısım şimdi kışın soğuk oluyor. Çok üşüyoruz dışarıda. Dışarıda da fazla kaldığımızdan en zor gelen bu. İkisi pası. Tamam baba koy verelim. Tamam. Hadi gidelim. Geçeyim mi niye sana hadi? Gel kızım. O da tutmuş. Ümüğünü sıkmıyor lan. Ümüğünü sıkmıyor. Koyayım elime. Kayta kaldı kardeşim. Onu ayırdım ya götürdüm. İçeride sana var mı sağları?
sabah 6'da erken kalkıyoruz. Kahvaltımızı yaptıktan sonra hayvanlarımıza bakıyoruz. Önce tavukları yemliyoruz. Sonra kedilerimiz var, köpeklerimiz var. Yemeğini verdikten sonra ineklerle ilgileniyoruz. Ahırları temizliyoruz. Sağımını, buzağlarını falan salıyoruz. Yemlerini falan veriyoruz. Şu anda doğada yiyecek bulamadıkları için samanla besliyoruz. Yem veriyoruz önlerine. Sonra keçiler var. Keçileri çıkarıyoruz. Şu anlık öyle. Keçiler, oğlakları emziriyoruz. Keçilerin bakımını yapıyoruz. Sonra büyükbaşa gidiyoruz. İneklerimizi çıkarıyoruz. Saat 8'de ineklerimizi çıkarıyoruz. Saat 8'den 7.30'a kadar falan yayılıyorlar. Sonra akşam eve dönüş oluyor. Sonra yine tekrar sağım. Peynir işleri oluyor işte. Süt falan pişiriyoruz. Peynir yapıyoruz. Yoğurt yapıyoruz. Tereyağı yapıyoruz. Boş. Tedavisini falan yaptık falan da kendine gelmeye başladı. Burayı da doldurur musun? Anneannemi de dayımı getiriyor. Doldur. Hani başkalarına hürmet yiyordun ya. Buraya attın mıydı? Bu kadar ara. Traktörcü. Peynirleri, tereyağları kendimize özel müşterilerimiz var. Bazen isteyenlere satıyoruz. Bazen toptan veriyor babam. Elden verdiğimiz de oluyor. İnsanlar pahalı buluyor ama bence pahalı değil. Bu kadar emeğin, bu kadar çabanın karşısında pahalı değil yani. Süt, yoğurt pahalı diyorlar ama biraz da emek göz ardı ediliyor. Çipi gel kızım. Bu niye bağladım? Bu aldım eli gidiyor hepsini şimdi. Yayılmaz. Bir tanesi yayılmaz. Bu gider. Bu gider. Onun için bağlıyorum. Bu ana geçi ya.
seni gel. Gel. Anam geldi benim kızım. Benim kara kızım geldi. Kara kızım geldi. Kara kızım, kara kızım, kara kızım. Hayvancılığı yaparken unutmadığım bir anım, ineğimiz ölmüştü. O bana çok koymuştu. Yani hatırladığımda bile gözlerim doluyor şu an. Yani insanlar diyor ki, bazı insanlar, inek içinde mi ağlanır? İnsan üzülüyor yani, emek veriyorsun, küçükten büyütüyorsun. Onu hiç unutmam. Yani onun gittiğini hiç unutmam. Süt felci geçirdi. Buzaladıktan sonra öldü. Doğum felci geçirdi. Onu hiç unutmam. Yağmur olmayınca ya haratılır. Meranana. Kulağından tutsun. Pazarda götürüyor mu? Amcaya bak diyorlar pazarda. Köpeklerin cinsi seter, kırma. Bir tane de barak vardı. Seterle barak çiftleşince işte kırma oldu, ortaya çıktı. Şu an kuş köpeği yani. Avcı köpeği deniyor. Kangalımız da vardı ama hastalanıp öldü. Tereyağı değil abi. Peynir de normal süt pişiriyor. Peynire bölüyor. Da gitti bak oraya. Gel. Gel gel gel. Benim kalkma. Kuş kalkma kuş. İstediğim Köpeğe yapmak. İstemedim. Çok 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 ay 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 ay. Hadi çıktım mısın? Çok çok çıktım cina çıktım. İçmediler ki sabah. Şu işte sadece. Akraban oluyor. Dibde bir buçuk fiyat çekiyor. Hep gelin hep benim oğlum. Hep benim oğlum.
böyle malın peşindeyiz biz. 4 kişi, 5 kişi böyle gidiyoruz akşama kadar. Akşam 8'e kadar gidiyoruz. 6.30'a kadar gidiyoruz. Kademe kuz sonuna kadar, kuz bitimine kadar böyle kademe gidiyoruz. Eski günler gibi değil şimdi. Şimdi eski günler gibi değil. İnsanların yanına yanaşmıyorlar. Bazıları kendilerini yüksekten gösteriyorlar. Ya onu da yaradan Allah, bizi de yaradan Allah. Hepimiz bu dünyanın varlığına girmeyeceğiz ki. Güzel. Mal gütmek daha güzel. Onları sevecen davranırsan onlar daha tatlı, mutlu olurlar. Hayırlı kızlar. Hay, boğucu o ineğe tebelle olma duvarı içeri lan. Hay. Hadi. Birbirinin yanına gitmek yok. Eskiden birbiriyle eski atalar bizim analarımızın, babalarımızın gününde. Bir tas çorbaya komşundan üleşidir. Beraber içerlerdi. Şimdi o yok. Ya senin kapın pis, biz senden nasıl yemek yiyeceğiz dille. Ya o tek adam da sizinden Allah yaratmış, doğmuş. Niye küçümsüyorsunuz ki? Ben öylelerini çok gördüm. Ama bizde öyle yok. Biz bebeğiyle de bir oluruz, küçüğüyle de bir oluruz, büyüğüyle de bir oluruz. Güleriz, oynarız, malımızı gideriz akşam. Yemeğimizi, ekmeğimizi, bir keyif çay demleriz boğazda. Onu da içeriz. Ondan sonra malımızı bir dolanı gelip yatarız yerimize. Sabahına da kalktın mı yine aynı. Herkes seçimini bilir. Evi, işini çeviren biri, tamam biri işini çeviren de biri, bunların altını temizlemeye. Birimiz sütünü pişiririz. Evlerin işi, birimize yemeği hazırlarız. Yavrum inek piyi yana. İşte. Haftadan haftaya da adam götürüyor yağsını, piyini, sütünü. Bir isteyen bir daha ister. Satılmaz oğlum, satılıyor. Satılır. Onlar ötekiler satılmaz. Bazılar makinenin sütün yağsını çekiyor ya. Onun yağsının, sütünün de tadı olmaz. Makinenin yağsı karışıyor da yağsının da şişi tadı olmaz. Biz hepsini organik yapıyoruz. Burası daha kendi işim daha Kendi işimi yapmak daha iyi. Köy hayatı daha iyi. Şehir hayatından köy hayatı iyi. Hayvandan vakit geçiyor. Hayvanla uğraşıyorsun. Ondan sonra tarımla uğraşıyorsun. Burada vakit geçiyor. Şehirde ben dün hastanedeydim. Akşama kadar vakit geçiremedim. Şehirde ben yapamam. Ama burada bak temiz hava. Neşenin de dibindeyim. Şükür buna. Allah'ıma çok şükür. Bugünlere geldim. Tek başına olmaz. Çocuklarımla hanımım destek olmayaydı ben tek başına yapamam.
Çocuklarımla hanımım çok destek oluyor. Köyde çok güzel hayat var. Şehirde olup da zorlanan adam köyüne dönsün, şehirde olup da köyüne dönsün. 2 inek alsın veya 10 koyun alsın ya. Köyde hayat var. Çalışan hayat var. Karışan yok. Patron yok. Amir yok. Müdür yok. Tek başınasın. Bu önünde oturduğum meşe tarihi bir meşe. 500 seneye dayanıyormuş. Abiler geldiği siz gibi ölçtüler, şey ettiler, kabuğundan şey aldılar. 500 yıllık anıt ağacı diye kayıtlara geçti. Zoluklar şimdi başlamaz daha. Biz 1,5 ay güz tutarız. O zaman biraz zorlanırız biz. Çünkü adam yalnız kalıyor. Benim de bir yürüme bacaklarımda şeyim var. Bebek alıyor. Bebek, anne yürüsene çık diyor. Kızım bu kadar benim diyorum. Bebeğiyle gidiyoruz. Bebek aşar tepeyi. Ben daha burada dururum. Gel kızım gel. Ya kız. Sarı kız. Eskiden gitmek isterdim ya şimdi gitmem. Çünkü ben buralara alıştım. Orada ben bir gün gidiyorum. Acaba ilken olsa da ben bu köye gitseydim diyor. Çünkü ben buralara alıştım. Bunu alırım ben. Buraya alıştım. Burada iş var. Çünkü orada iş yok. Yıkayacağım 3 bardak. Bir cam çerçeve sileceksin yat aşağı. Oh ne ala. Burada öyle değil. Eşit çalışacaksın burada. Eşin çalışıp da sen yatmak yok. Evet. Hepsi biz bir çalışıyoruz. Kolaylıklar da var, zorluklar da var ama hepsinden önemli bilgi edinsinler önce. Pat diye dalmasınlar yani. Bu işin sonunda zarar etmek de var. Bu işin sonunda bıkıp bırakmak da var. Biraz heves, biraz da sevgi olması lazım aslında. Yapabilirler, yapamazlar diyemiyorum ama önce bir bilgi edinsinler. Mesela vitamin, mineral değerleri oluyor bu işin. İncelikleri oluyor. Onları öğrensinler. Mesela yemde ne kadar vitamin, ne kadar protein kullanması gerektiğini falan. Temel bilgileri öğrendikten sonra heves de varsa, sevgi de varsa zaten her şey kendiliğinden oluşuyor. Ama zorlukları var. Şu an bana zor gelmiyor. Çünkü ben severek yapıyorum. Alışkınım. Hiçbir şikayetim yok şu an. Yani Instagram'da da bana soran oluyor. Böyle böyle yapsak. Bildiğim kadarıyla yanıtlamaya çalışıyorum. Yani kâr eder miyim, zararım olur mu? Ben de her zaman emin adımlarla yürüyün. Birden dalmayın yani. Gözünüzü yumarak dalmayın. Emin adımlarla yürüyün. Mesela 50 inek alacağınıza 10 inek alın. Ondan üretin diyorum. Yapsınlar yani. İkizimle beraber bir marka oluşturmak. İkizler Köy Ürünleri mesela. Mesela ben bunun şeysini de yaptım. Logosunu da yapmıştım. Yani logomu falan oluşturdum. İleride inşallah İkizler Köy Ürünleri diye çıkarız piyasaya. Veteriner olmak istiyorum. Ayrı zamanda.
Hayvanları çok sevdiğim için onların hastalıklarından anlamak istiyorum. Şu anda anlıyoruz ama iğnesini falan tedavisini falan yapabiliyoruz ama daha anlamak istiyorum yani. Birbirlerini kovalar götürüyor. Karıştırıyorlar ya. Ben hayvancılığın yanı sıra arıcılık da yapıyorum. Şu an bal getirmiyor ama çiçek olduğu zaman ballıklarımız balla doluyor. Şu an kara indiba var. Çiğdem çiçeği vardı. Onlar soldu. Ve erik çiçekleri falan var şu an. Onlardan alıyor balları. Bu balları da biz isteyen müşterilerimize tek tek çıta halinde veriyoruz. Benim 24 tane kedim var. 3 tane de kör kedim var. Hayvanları çok seviyorum. Onların hiçbirini atmaya kıyamıyorum. Niye atayım ki? Onlar çaresiz sokakta aç bir ilaç doları kişirken ben nasıl uyku uyuyayım? Nasıl diyeyim? Yani internetlerde falan görüyorum. Daha çok sahiplenmeye çalışıyorum ama uzak olduğu zaman mesela birkaç kişiye ulaştım. Uzak olduğu için buraya getiremiyorlar. Benim de gidip alma gibi bir imkanım yok. Köpekleri de seviyorum, kedileri de seviyorum. Onlar hiçbirini atamam. Mesela biz tavuklara falan yemeğe kıyamıyoruz. Üreyip gidiyor. Hiç mesela gazları falan satalım diyoruz. Gazımız var. Onları falan satalım diyoruz. Ama satmaya kıyamıyoruz. Onların gözlerinin içine bakınca sanki beni bırakma der gibi geliyor. Doğayı sevsinler. Bazıları köyü sevmiyor. Yaşamak istemiyor. Köy güzel bir yer. Ben yaşıyorum yani. Şehirden daha iyi benim için. Hayvanlar da sevsinler. Öyle bu dünyada Nuh tufanından beri bu hayvanlarla birlikteyiz. Bizim yaşamaya hakkımız varsa hayvanların da yaşamaya hakkı var.
Bir şey yok. Tavsiyem akıllı olsunlar. Kocalarının eline bakmasınlar. Her yer ekmek adama. Otmayla hiçbir zaman bir şey olmaz. Her yerde ekmek var. Bak bir yarım ekmeğine bir kaşık deneyle bir karı kısmısı 20 kişiyi doyurur. Bir karı kısmısı da ben sana dedim bakkalı göt eve bir çocuğu doyuramaz.